itopya.com YouTube kanalında sistem toplama serimiz olan KUARK videolarından bir tanesine daha hoş geldiniz. Bugün yanımda KUARK-SHADOW bulunuyor. İlk önce Shadow'umuzun enerjisini bir verelim ve sistem kendini göstersin. Şu anda enerjisel olarak, elektriksel olarak herhangi bir problemi yok sistemin. Bu sistem ismini nereden alıyor? İçerisindeki MSI'ın Shadow ekran kartından alıyor. Sistemin içerisinde MSI GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC model ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartının OC modeli olmasıyla birlikte MSI burada ciddi bir çalışma yapmış. Standart modelin 2280 MHz'lik frekans yerine burada 2535 MHz'lik arttırılmış bir frekans görüyoruz. Bu sayede performansımız biraz daha artmış oluyor standart versiyona göre. Burada Nvidia'nın teknolojileriyle birlikte de bu tabii ki bir üst seviyeye çıkıyor. Buradaki teknolojiler nedir? İçerisinde tensör çekirdekleri ve ışın izleme çekirdekleri mevcut. Tensör çekirdekleriyle birlikte yapay zekanın gücünü arkamıza alıyoruz. Burada da DLSS 4'ü kullanıyoruz. DLSS 4 ile birlikte çok daha yüksek FPS değerleri görebiliyoruz. Yeniden ölçeklendirilen görüntü bize daha yüksek kare hızları, daha yüksek FPS sunuyor. Daha akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyoruz. Bir de bunu Multiframe Generation ile birlikte desteklediği zaman görüntüde herhangi bir kalite kaybı yaşamadan daha iyi bir şekilde oyunlarımızı oynayabiliyoruz. RT çekirdekleriyle, ışın izleme çekirdekleriyle birlikte de oyun içerisinde veya destekleyen uygulamalarda ışın izlemeyi kullanıyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Işık tıpkı gerçek hayattaki gibi hesaplanıyor. Kırılması, yansıması buna göre hesaplanıyor. Böylece çok daha güzel ortamlar elde edebiliyoruz. Bunun yanında refleks teknolojisi, Nvidia Studio ve Broadcast'te yine bu ekran kartının diğer güzel detayları. MSI sadece burada megahertz arttırımında değil, soğutma anlamında da güzel bir çalışmaya gitmiş. Torx 5.0 fanlarla birlikte hava içeriye daha optimize bir şekilde iletiliyor ve soğutma performansı daha da arttırılmış oluyor. İşlemcimiz Intel'den i5 14400F. Bu işlemci gerçekten fiyat performans güzel bir işlemci. İçerisinde 10 çekirdek 16 iş parçacığı mevcut. Intel'in belirttiğine göre 4.7 GHz'lik turbo boost frekansı bulunuyor. Bunun yanında 20 MB'lık da Intel akıllı ön belleğe sahip. Üzerindeki F ibaresiyle birlikte dahili grafik birimi olmadığını görüyoruz. Ancak 5060 zaten bizim için yeterli ve güçlü bir grafik birimi. Bunun yanında K ibaresi olmamasıyla birlikte de çarpan kilidinin kapalı olduğunu anlıyoruz. Yani bu işlemciyi overclock yapamıyoruz. Bu işlemciyi Phaseon'dan görmüş olduğunuz 4 adet bakır boruya sahip 90 mm fanı bulunan kule tipi soğutucuda soğutacak. Anakartımız MSI'dan Pro H610ME model bir anakart. Buradaki anakartımız 2 adet RAM slotuna sahip, 48x2 toplamda 96 GB RAM kullanabiliyorsunuz ve 5600 MHz'lik hızı da destekliyor. Bunun yanında M2'miz de bulunuyor tabii ki. Bir adet PCI Express 3.0 X4 M2 yuvamız mevcut. Genişletme yuvalarına baktığımız zamansa bir adet PCI Express 4.0 X16, bir adet de PCI Express 3.0 X1 genişletme yuvası bulunuyor. Bunun dışındaki anakartın bağlantı seçenekleri şu anda ekrana yansıyor. Yine arka taraftaki bağlantı seçenekleri de ekrana yansıyor. Sistemdeki hem RAM hem SSD tarafı Good RAM'den geliyor. İlk önce RAM'e bakarsak burada Good RAM'in 16 GB kapasiteye sahip DDR5 RAM'ini görüyorsunuz. 5600 MHz'lik bir frekansa ve CL36 gecikme değerine sahip. DDR5 RAM'lerde DDR4 RAM'lerde olduğu gibi tek kanalda dramatik performans düşüşleri yaşanmıyor. Bunu daha önce de zaten söylemiştik. Ancak dilerseniz siz tabii ki bunu çift kanal 32 GB olarak alabilirsiniz. Özelleştirme seçeneklerinden +1 yapmanız yeterli. Depolama tarafında da Good RAM demiştik. SSD'mize baktığımız zaman 512 GB'a sahip bir M2 SSD görüyoruz burada. 3200 MB'a kadar okuma, 2400 MB'a kadar yazma değerleri bizi karşılıyor. Daha yüksek bir kapasite veya daha hızlı bir M2 SSD isterseniz de özelleştirme seçeneklerine farklı seçenekler sizi bekliyor olacak. Son olarak sistemi Phaseon'dan F5 model bir kasa içerisine topluyoruz. Bu kasanın bizim için en kritik detayı fiyat performans açısından. Bu sistemin fiyat performans bir sistem olduğunu düşünürsek onu iyi bir noktaya getirmesi için dahil olarak güç kaynağıyla birlikte geliyor olması. Burada da 650 Watt'lık 80 Plus Pro sertifikasına sahip bir güç kaynağı kasa içerisinde yer alıyor. Kasamız rahat hava alabiliyor. Ön tarafta mesh bir panel mevcut. Bu panel aynı zamanda çıkıyor. Rahat bir şekilde de temizleyebiliyorsunuz. İçerisinde 4 adet fanla birlikte geliyor. Bu fanlar ARGB şekilde, yani adreslenebilir RGB'ye sahip. Dilerseniz anakartınız uyumluysa 3 pinli bir RGB ile birlikte bunu anakart üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Ancak bizim bu sistemde kullandığımız anakart 4 pinli bir RGB'ye sahip. Bu yüzden bu modelle bağlayamıyoruz. Anakartı özelleştirirseniz oradan bağlayabilirsiniz. Peki ben RGB'leri değiştiremeyecek miyim diyorsanız da onu da şurada hemen reset tuşu üzerinden göstereyim. Reset tuşu üzerinde de kontrolcüsü mevcut. Buradan dilediğiniz ön ayarları isterseniz yapabilir veya bu şekilde komple kapatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sistemin genel özellikleri bu şekildeydi. Bu sistem bir tavsiye sistem
sistemdir. Yani aslında kendisi tek bir ürün değildir. İçerisindeki parçaların her biri ayrı ayrı değerlendirmelidir. Her biri ayrı ayrı satılmaktadır. Bizim sizin için uygun bir şekilde araya getirdiğimiz bir config'tir bu. Yani bu parçalarla bu sistemi size tavsiye ediyoruz. Bunu tabii ki itopya.com'un internet sitesinden alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bağlantı bulunuyor. Buradan tıklayarak kapınıza kadar montajlı bir şekilde sipariş edebilirsiniz. Aynı montaj hizmetini geldiğimizde mağazalarımızdan da alabilirsiniz. Tabii ki bu şekilde sisteminizi teslim alabilirsiniz. Peki bu tavsiye sistem tek dediğiniz garanti durumu nasıl olacak diye soruyorsanız da herhangi bir parçanızda sorun olması durumunda tabii ki itopya.com'un her mağazasında bulunan müşteri hizmetlerine gelebilir, çağrı merkezinden destek alabilir veya mail adresine mail atabilirsiniz. itopya.com'da kampanyalar, duyurular, sistemler bitmiyor tabii ki. Bunlardan haberdar olmak için de bizi hem sosyal medya adreslerimizden hem de YouTube kanalımızdan takip edip bildirimleri açın ve bizden haber bekleyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.